Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel gri bir ipim var, onunla başlayacağız. Şöyle az kalın bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz başlayalım modelimize. Evet arkadaşlar, ben şöyle şişime 21 tane ilmek aldım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 model kurmak için artı 3. 2 ve 2'nin katları artı 3 ilmek sayısını ayarlayacağız. Ben bu şekilde 21 tane ilmek aldım şişime. Şimdi modelimizi kurmadan önce zemin hazırlamak için bir sıra ters olarak örüyorum. Bu modelimize dahil değil arkadaşlar. Sadece zemin hazırlamak için ben lastik başlamadan direkt modele başladığım için bu şekilde yapıyorum. Siz eğer lastik yaptıysanız lastiğin ön yüzünden modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi bu sırayı böyle bir ters örerek devam edelim. Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sesimden dolayı da özür dilerim, kusura bakmayın arkadaşlar, biraz rahatsızım. Sesim kötü çıkıyor, onun farkındayım ama yani kusura bakmayın. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra zemin hazırladık. Modelimizin şimdi ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde birinci sırayı yapıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi bir tane ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek ipim kendimden tarafta örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden al. Sadece şuna dikkat edin. Örmeden aldığınız ilmeklerde ip kendinizden tarafta olacak. Önde olacak yani. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden al. Bir ilmek ters, bir ilmek örmeden al. Bir ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters örelim. Bir ilmek örmeden alalım. Kenar ilmeğinden önceki ilmeğimizi de ters örelim. Ve kenar ilmeğimizi de örelim. Modelin birinci sırası ön yüzünde bu şekilde. Şimdi modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimiz bakın düz ilmek. Onu ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ters ördüm. Şu örmeden aldığımız ilmek, bakın şöyle göstereyim. Örmeden aldığımız ilmeği burada düz örüyorum. Arka yüzünde onu düz olarak örüyorum. Bir ters, şu örmeden aldığımı düz ördüm. Bir ters ilmek, bir düz ilmek örüyoruz. Yani bir ters, bir düz. Düzler yalnızca örmeden aldığımız ilmeğe denk gelecek arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bir ters, bir düz. İkinci sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ters, bir düz ilmek.
bir ters, bir düz. İkinci sırayı bu şekilde tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ikinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Modelimiz bakın kendini göstermeye başladı yavaş yavaş. Şimdi ikinci modeli kurmadan önce arkadaşlar arada 4 sıra bir düz bırakmak istiyorum ben. Şöyle 4 sıra düz öreceğim. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak 4 sıra örelim. Bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu ara boşluğunu isterseniz azaltabilirsiniz, isterseniz çoğaltabilirsiniz. Ben şöyle 4 sıradan yapacağım. Bir sırayı beraber yapalım. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yani arada 4 sıra boşluk olarak düz öreceğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde de arkadaşlar ters olarak devam ediyoruz. Yani aradaki boşluğu arka yüzünde ters, ön yüzünde düz olarak 4 sıra yapalım. Şimdi aradaki boşluğun ikinci sırasındayız. 2 sırada model kurduk. 4 sıra arada boşluk yapacağız. Toplamda 6 sıradan oluşuyor modelimiz. Ben tamamlayıp geliyorum. Evet. 2 sıradan şurada modelimizi kurduk. Üstüne 4 sıra bakın ön yüzünde düz olacak şekilde ördüm. Şimdi modelimizi 6 sıradan tamamlamış olduk. Bir kez kurduk. Şimdi ikinci kez modelimizi kuralım yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimizi kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum sıradaki ilmeği. Bir ters ilmek örüyorum. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters ilmek örelim. Bir ilmek örmeden alalım. İpimiz ama hep kendimizden tarafta örmeden aldığımız ilmekleri alırken. Bir ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Sıra sonuna kadar modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz. Bu şekilde devam ettik. Kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Ön yüzünde birinci sırada bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Modelimizdeki işlemimiz sadece bu iki sırada oluyor. Aradaki 4 sıra ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın burada düz, onu ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldığım, bak bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği düz örüyorum. Arka yüzünde onu düz örüyoruz. Bir ters, bir düz. Düzler şu örmeden aldığım ilmeğimiz yani. Bir düz, bir ters. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde düz olarak örüyorum. Bir ters. Düze gelince bakın arkadaşlar örmeden aldığım ilmek bu. Onu düz olarak örüyorum. Bunu şaşırmadan yaparsak modelimiz düzgün gider. Ama bir ilmek kaydırırsak modelde kayma olur. Ona göre dikkat edelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna geldik. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimiz 2 sıradan oluştu. Arada yine 4 sıra ön yüzünde düz olacak şekilde boşluk bırakabiliriz. Dediğim gibi bunu 2 sırada bırakabilirsiniz. Daha fazla 8 sırada bırakabilirsiniz. Ben şurada 4 sıra yaptım sadece.
ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek. Bakın model ilerledikçe kendini gösterecek. Bu modele istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz. Modeli ikinci kez kurduk. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben biraz da bir parça daha örmüştüm. Bunun ilerlemiş halini size göstereyim. Şu şekilde. Şunu beraber yaptık. Bunu kenara alalım. Bunu da ben daha önce yaptım. Biraz ilerlemiş halini size göstermek için. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde oluyor. Görüntüsü, kenar ilmeklerimiz böyle. Ben bu modeli kurarken de şöyle bir lastik uyguladım arkadaşlar. Altını şöyle çift kat iple başladım. İlk ilmeğini şişe alırken. Daha sonra 2 sıra üzerine haroşa yaptım. Modelimiz böyle. Bugünkü modelimiz. Bu modeli istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, atkı, bere, yelek, hırka, bluz olarak, hatta etol şallarda bile gayet güzel uygulanacak bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.